Sana şeyi anlatayım, demin yaptığımızı anlatayım ki özet olsun. Demin ne yaptık? Kayıttan önce unuttuğumuz. Şöyle bir çalışma yapmıştık. Önce çok yumuşak olarak ve yavaş olarak. Yumuşak dedim piyano. Bundan sonra yumuşağı da piyano diyelim. Diğeri de forte. Bir de bunu çok daha yavaş çalmıştık. Biz müzisyenlerde genelde yavaş çalmakla piyano çalmak karışır. Yavaş çal dersin, yani hız olarak, ritim olarak yavaş bir giderde çal dersin, piyano çalar. Hızlı çal dersin, bu sefer forte çalar. En başta olur. Şimdi bunu böyle çaldık. Sonra aynı giderde ya da nasıl çalıyorsam sonra bunları birazcık çaldık seninle. Arkasından hızlı olarak önce yumuşak çaldık. Pardon, önce güçlü çaldık. Sonra hızlı olarak yumuşak. Yani elimizin ayarını bilmemiz lazım. Yumuşak istersen. Maksat şunu vurmaya alışalım. Sazın bir sınırı var tabii. Bu çok fazla. Yine Veli Dede'nin Hicaz Hümayun Peşrevi. Buna nişabur çeşisi derler. Hümayun makamı yapar. Burada bir fa diyezi çıkarız. Küçük bir fa diyez ama. Çıkış cazibesi derler buna. Ötekisi bemol vurulmaz. Bağlı çalınır. Yani yapacağım şimdi. Böyle çalınmaz da. Ötekine bağlarız.
Bazen de böyle çalarız. Orada küçük bir noktalarız şeyi. Sektirmeye. Forte çalmaya devam ediyoruz. Yavaş ritimde hızlı. Çarpma yaptım oralarda. İki. İki, üç. Uşak. Neva daha doğrusu. Evet. Neva. Anlatacağım bir dahaki hafta. Değişik. Çok az çaldım ben. Resmi biliyoruz. Hadi 2'yi de çalalım. Tam Hicaz. Pardon. Bir dakika. Kayıttayız ya. Nice. Diye gidiyor. Orta tel düşmüş biraz. Böyle bir şey. Küçücük bir hatırlatma yapayım sana. Burada bastığımız do diyezde. Bu ilk bastığımız zaman do diyez arasında küçücük bir fark var. Her ne kadar aynı gözükse de müzikal olarak bu do diyezin fonksiyonuyla, yani Hicaz'daki do diyezin yeriyle Nişabur'daki do diyezin nevaya çıkarkenki yeri, bu do diyez çok küçük olarak, yani perde üzerine basarak alınır. Perde dibine, perde üzerine.
Çok küçük bir farktır ama bilgin olsun. Bak tam do diyez basıyorum burada. Burada dikleştiriyorum biraz. Çünkü melodinin yönü nevaya doğru. Aşağıya doğru, dügaha ya da buseliye doğru olsa biraz daha eski do diyezi basabilirim. Eskiler hep öyle söylüyor. Yani sadece ses yetmiyor perde. Melodi ve melodinin istikameti. O istikamete göre o perdeler oynayabiliyor. Küçücük. Müziğin içinde yani. Neva, do diyez, buselik yapıp sonra buselik, do diyez, neva döneceksek önce. Evet. Biz ilk nevadan sonra yine do diyezi biraz daha dik basıp buselikten dönerken yine dik. Bassan da olur Öyle ama normal do diyez basıp, icazda do diyezi basıp buselikten dönerken Ha. dikleştirirsen o zaman çünkü fonksiyonu do diyezin nevaya atma sesi. Yani o Hicaz perdesi diyelim, New Hicaz perdesi. Onu fonksiyonu bir anda değişiyor. Notada bunu gösterebilme şansı yok. Bu kadar bemolle diyezle uğraşmaz kimse. Karışık olur, çalamazsın zaten. Yani notanın içinde ne kadar çok değiştirme işareti olursa aslında icra o kadar zorlaşıyor. O yüzden bir zahmet bileceğiz biz onu. Ben o yüzden sana söylüyorum. Yani müzisyenin notanın dışında Türkçe'de yazıldığı gibi okunmayan bir dil. Meşkle. Meşkle, kulaktan duyman lazım onu. Yani halayla halayı aynı yazsan bile cümle içinde gelişine göre hala mı hala mı diye anlayabiliriz. Bu da aynı şey. Yani bir zahmet cümleye bakmamız lazım bizim. Lafa bakmamız lazım, kelimeye bakmamız lazım. O yüzden efendim orada do diyez bak, onu aynen basacaksın. Yok. Yok. Oraya do diyez yazmak zorundasın. Oradaki nişabur çeşitliğini sana bize anlatıyor o. Anlatıyor. Şapkalı harfim yok, hala yazmak zorundayım bunu ama ben onu halaysa cümle içindeki gelişi, ben ona hala yazıyor diye hala diye okuyamam. Hala çok geç dersem, halama bir hitap olur bu. Halam için. Hala çok geç dersem başka bir şey olur yani. Doğru. Onu benim anlamam lazım cümleyle. Doğru. Burada da aynı hikaye var. O kadar kolaycılık yok yani aslında çünkü inan içinden çıkılmaz hale geliyor. Ben denedim öğrenciyken. Yeni bir ses sistemiyle işte Nail Yavuzoğlu, Nail Hoca ile yaptık. Ben de işte ona göre tambur, perde bağlandı, ona çaldım. Dünya kadar değiştirme işaretlerini de hüzzam çaldık filan. Gerçekten çok zor çalmak. Ama tamam orada yazanı burada basıyorsun. Ama abi yani şurada... Şimdi nota böyle değil ki. Re, fa, mi, re. Re, fa, mi, re yazıyor notada. Ama ben çarpmalı çalıyorum. Zaten ben oradaki glissandomu, bu çift mızraplı glissandomu yapmak zorundayım uşağı vermek için. Ya da bak şimdi buradaki başka bir mi, buradaki başka bir mi. Fa diyezim de birazcık bes. Ama eğer gerdaneye hüzzamın içinde bile olsam, böyle bir name yaparsam mi de biraz daha dikleşti, fa diyez de biraz daha dikleşti. Çünkü amaç ne? Gerdaneye çıkmak. Bu değil mi? İlk yan alttan alıyor değil mi hocam? Ha. Hepsinde çarpma var. Üstte, altta, Üst alt üst üstüne. bu başka. Yani fa, fa, mi, re. Öteki nerede kullanabiliriz bunu bilmiyorum şimdi aklıma gelmedi. Hayati'de bir yerde yapıyor. Mesela. Ama önemli olan müzikte aynı yaptığını üst üste yapmamak. Bunu Bekir Hoca söylerdi. Bir kere yaptın, bir kere yap.